Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün size işçinin haklı sebeple derhal fesih hakkı ve tazminatı konusunu anlatacağım. İş hayatında iş koşullarının getirdiği bir takım zorluklar sebebiyle hem işveren hem işçi açısından iş kanunumuz haklı fesih hallerini düzenlemiştir. Ben bu programda işçi açısından düzenlenen haklı fesih hallerini anlatacağım. İş kanunumuzun 24. maddesi işçinin haklı sebeple iş sözleşmesini derhal fesih hakkı veren halleri tek tek maddeler halinde belirtmiştir. İlgili maddede iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olması ayrımına gidilmemiştir. 3 ana başlık halinde düzenleme yapılmıştır. Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebepler olarak sıralanmıştır. Peki sağlık sebepleriyle haklı fesih halleri nelerdir? Birinci fesih sebebi, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi fesih hakkını kullanabilir. Bu fesih sebebine şöyle bir örnek verebiliriz. Kod taşlama işi yapan işçilerin sağlığı bu işten etkilenmektedir. Diledikleri zaman bu sebebe dayanarak haklı sebeple fesih haklarını kullanabilirler. İkinci fesih sebebi, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi, bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshedebilir. Örnek verirsek, çalışanlardan birinin bulaşıcı olan verem hastalığına yakalanması sebebiyle işçi iş sözleşmesini haklı sebep ile feshedebilir. Peki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle haklı fesih halleri nelerdir? Birinci fesih sebebi, işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı sebeple işçi fesih hakkını kullanabilecektir. Bu duruma örnek verirsek, İşveren işçiyi işe alırken sadece telefonlara bakan sekreter olarak almış ise fakat bunun yanında işe aldıktan sonra işin sadece telefonlara bakmak olmadığını, çay servisinin de bu işin kapsamında olduğunu söylerse işçi bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. İkinci fesih sebebi, işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshedebilir. Örneğin bir tekstil atölyesinde işverenin işler yetişmeyince işçiye hakaret etmesi sebebiyle işçinin bu nedenle fesih hakkı doğar. Üçüncü fesih sebebi, işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa işçi haklı fesih hakkını kullanabilir. Bu duruma da uç bir örnek verir isek, işçi normal bir kurye iken işverenin yasa dışı bazı ürünleri işçiye taşıtması durumunda işçinin fesih hakkı doğar. Tabii bir vatandaş olarak da bu kanunsuz durum ile ilgili mercilere iletmek yükümlülüğü mevcuttur. Dördüncü fesih sebebi ise işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshedebilir. Bazen işveren zarara uğramamak için bu tarz durumlara göz yumabilmektedir.
Örneğin işverenin en iyi elemanı vasfını taşıyan bir işçi, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmuştur. Fakat işveren bunu bildiği halde bu iyi elemanını kaybetmeyi göze almadığı için bu duruma sessiz kalmıştır. Bu durumda cinsel tacize uğrayan işçinin haklı sebeple fesih hakkı doğar. 5. fesih hali ise işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. İşveren fazla çalıştırdığı işçinin fazla çalışma ücretini ödememektedir. Bu gibi durumlarda da işçinin haklı nedenle fesih hakkı doğar. 6. fesih hali ise ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa işçi yasal fesih hakkını kullanabilir. Bu durum genelde atölyelerde olur. İşçiler parça başı çalışır. Örneğin işveren bir kısım sevdiği işçisine daha fazla kazanması için daha fazla parça verir. Sevmediği işçisine de daha az parça verir ise bu durumda haksızlığa uğrayan işçinin fesih hakkı doğar. Peki zorlayıcı sebeplerden dolayı fesih hakkı nedir? İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkar ise işçi derhal fesih hakkını kullanabilir. Örneğin iş yeri yanmıştır. Çalışma koşulları kalmamıştır. Bu durumda işçinin fesih hakkı doğmaktadır. Peki haklı sebeple fesih hallerinde işçi ihbar tazminatı alabilir mi? İhbar tazminatının alınabilmesi için İş Kanunu'nun 17. maddesine göre iş sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilmiş olması gerekir. İkinci şart olarak da ihbar sürelerinin kullandırılmamış olması gerekir. Bu maddeye göre haklı sebeple işçi fesih hakkını kullandığı için ihbar tazminatı alamaz. Peki haklı sebeple fesih hallerinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Kural olarak işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması sonucunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Fakat haklı sebep hallerine dayanılarak iş sözleşmesinin işçi tarafından fesih edilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alabilir. İşçinin kıdem tazminatını almasının tek ön koşulu aynı iş yerinde ve aynı işverenin yanında en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Peki haklı sebeple fesih halinde işsizlik maaşı alınabilir mi? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre son 120 gün sürekli olmak üzere son 3 yıl içinde en az 600 gün kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlardan, işveren tarafından iş sözleşmeleri haksız yere feshedilenler işsizlik maaşı alabilir. Haklı nedenle iş akdini fesheden işçiler işsizlik maaşı alabilir. Hasta olduğu için işten çıkarılan işçiler işsizlik maaşı alabilirler. İş sözleşmesinin bitmesi ile işsiz kalanlar işsizlik maaşı alabilirler. Bir hukuki haklarım programını burada bitiriyorum. Konu ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İşveren ve işçilerin birbirlerinin hukukunu gözetmeleri dileğiyle hoşça kalın.